85 milyonu aşan nüfusumuzla dünyanın en kalabalık 17. ülkesi olmamıza rağmen bu devasa nüfusun büyük çoğunluğu ülkemizin batı kısmında ve kıyı bölgelerinde yaşıyor. İstanbul'un başlı başına birçok ülkeden daha fazla nüfusa sahip olduğunu da söyleyebilirim. Bu mega kent tek başına 15 milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor ve Türkiye nüfusunun %18.2'si İstanbul sınırları içerisinde yaşıyor. İstanbul her ne kadar nüfus açısından kıyaslanıldığında Türkiye'nin en büyük şehri olsa da aslında karasal büyüklük baz alındığında bu durum değişiyor. Çünkü İstanbul yüz ölçümüne göre 64. sırada yer alıyor. Milyonlarca insanın iç içe yaşadığı bu mega kent 5343 km² yüz ölçümüne sahip ve Türkiye topraklarının sadece %0.68'ini kaplıyor. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim ki ülke nüfusunun yaklaşık %20'si Türkiye topraklarının sadece %0.7'sinde yaşıyor. Peki geriye kalan nüfus ülkenin %99'una eşit şekilde dağılmış durumda mı? Hızlıca bunları da göz atalım. Şu anda ChatGPT'ye göre Türkiye'nin en kalabalık illeri ve sahip oldukları nüfusları görüyorsunuz. Nüfusun belirli bölgelerde yoğunlaşması aslında bu bölgelerin sunduğu doğal ve ekonomik avantajlarla doğrudan ilişkili. Dolayısıyla Marmara bölgesi bu bağlamda Türkiye'nin en yoğun nüfuslu bölgesi olarak öne çıkıyor. Az önceki liste üzerinden konuşmaya devam edecek olursam sıralamada yer alan ilk 10 şehirde yaklaşık 42.3 milyon insan yaşıyor. Ancak bu şehirlerin karasal alanlarının toplamını hesapladığımızda ortaya 157 bin kilometrekarelik bir alan çıkıyor. Bu sayı Türkiye topraklarının yaklaşık %20'sine tekabül ediyor. Dolayısıyla Türkiye nüfusunun %50'si topraklarımızın sadece %20'sinde yaşıyor diyebilirim. Bu verileri nüfus sıralamasında ilk 20'de yer alan şehirleri uyarladığımdaysa bu sefer de nüfusun %62.7'si toplam karasal alanın %38'inde yaşıyor sonucuna ulaşıyorum. Peki tüm bunların sebebi ne? Cevapları vermeden önce kanala abone değilsen abone olabilir ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Öncelikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerle başlayalım. Türkiye'nin kıyı bölgeleri ılıman bir iklime ve daha fazla su kaynaklarına sahip olduğu için tarım ve diğer ekonomik faaliyetler açısından daha uygun bir yapıya sahip. Özellikle Marmara bölgesi birçok sanayileşmiş şehre ev sahipliği yapıyor. Anadolu Ajansı'nın 2023 yılında yaptığı habere göre Türkiye 2023 yılında 254 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken bu miktarın 154 milyar doları sadece Marmara bölgesinde bulunan 5 şehirde gerçekleşti. Ayrıca İstanbul Sanayi Odası 500, 2016 verilerine göre Türkiye'deki 500 sanayi şirketinin 266 tanesi Marmara bölgesinde bulunuyor. Öte yandan Marmara bölgesinin öne çıktığı bir diğer başlıksa eğitim. Vakıf üniversiteleri de dahil olmak üzere Türkiye'de 205 üniversite bulunuyor ve bu üniversitelerin 68 tanesi Marmara bölgesinde bulunan kentlerde yer alıyor. Yani Marmara bölgesi başlı başına Türkiye'nin üniversite ihtiyacının %33'ünü karşılıyor. Özellikle kırsal kesimden bu kentlere çalışmaya ve eğitim görmeye gelen insanlar bölgenin nüfusunu arttıran en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi özellikle İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi büyük şehirler 20. yüzyılın ortalarından itibaren hızla sanayileşti ve bundan dolayı da önemli derecede göç almaya başladı. Dolayısıyla bu şehirler altyapı, eğitim ve diğer hizmetler konusunda da daha çok gelişim sağladı. Bu nedenle iç bölgelere göre çok daha yüksek bir nüfus yoğunluğuna sahip olması oldukça normal. Bunun dışında elbette coğrafi ve tarihi faktörler de etkili. Türkiye'nin batı ve kıyı bölgeleri Anadolu'ya göre düz bir yapıya sahip olması nedeniyle insan yerleşimi için çok daha uygun. Bunun dışında Marmara bölgesi Türkiye'nin diğer bölgelerine göre daha fazla verimli tarım arazisine sahip. Tarımın yanı sıra sanayi ve hizmet sektörlerinde de çok çeşitli istihdam olanakları sağlıyor. Eğitim, sağlık ve altyapı hizmetlerinin Anadolu'ya göre daha gelişmiş olması nüfusun bu bölgeye yönelmesini açıklayabilir. Son olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Marmara bölgesi tarihi açıdan da oldukça kıymetli bir bölge. İstanbul diğer şehirlere göre daha çok sivrilerek öne çıksa da aslında bu coğrafyada Osmanlı'nın başkentlerine ev sahipliği yapmış birden çok şehir bulunuyor. Edirne, Bursa, İznik gibi bölgeler tarihsel olarak da nüfusun yoğun olduğu bölgelerde. Dolayısıyla bu tarihsel mirasın da bölgenin nüfusunu etkilediğini söylersem pek de yanlış olmaz. Fakat deprem gibi bir gerçeği göz ardı edip buradaki yerleşimi, sanayi ve üniversite sayısını arttırmak ne kadar mantıklı? Elbette bunu sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Şimdi gelelim diğer nedenlere. Türkiye bildiğiniz üzere Avrupa ve Asya'nın kesişim noktasında yer alıyor. Ayrıca Akdeniz ve Karadeniz'e uzanan sınırlarımız sayesinde stratejik bir konumda bulunuyoruz. İşte tüm bu özellikler bize deniz ticareti için avantajlar sağlayan unsurlar. Günümüzde Türk ekonomisi uluslararası ticarete büyük ölçüde bağımlı vaziyette ve bu ihracat gayri safi yurt içi hasılanın önemli bir kısmını oluşturuyor. Deniz ticaretinin ülke ekonomisi için önemi nüfus dağılımı üzerinde de önemli bir etki yarattı diyebilirim. İstanbul, İzmir, Antalya ve Mersin gibi Türkiye'nin birçok büyük şehri, büyük limanlara ve deniz yollarına erişimi olan kıyı bölgelerinde yer alıyor.
Ayrıca ülkemizin stratejik konumu bizi Avrupa ve Asya arasında gerçekleşecek ticaret yolları için önemli bir geçiş noktası haline getiriyor. Dolayısıyla diğer ülkelerle yapmış olduğumuz bu ticaret bölgenin nüfusunu arttırıyor. Liman şehirlerimiz arasında İzmir, nüfus yoğunluğu ve ekonomik aktiviteleriyle öne çıkarken Akdeniz bölgesinde Antalya ve Adana gibi şehirler önemli nüfus merkezleri olarak dikkat çekiyor olsa da genele bakıldığında ne yazık ki birçok şehrimizde nüfus eşit dağılmamış durumda. Mesela Ege bölgesinin toplam nüfusu yaklaşık 11 milyon civarında olmasına rağmen yaklaşık 4,5 milyon insan sadece İzmir'de yaşıyor. Bu durum Karadeniz'de de pek farklı sayılmaz. Karadeniz bölgesi kıyı şeridi boyunca uzanan dağlar nedeniyle sınırlı yerleşim alanlarına sahip. Bir Karadenizli olarak söyleyebilirim ki Karadeniz'de haftada sadece 2 gün yağmur yağar. Fakat birisi 3 gün, diğeri ise 4 gün boyunca dinmez. Dolayısıyla bu coğrafi nedenler nedeniyle nüfus genellikle kıyı kesimlerinde yoğunlaşmış durumda. Bina yapabilecek az yer bulunduğu için ne yazık ki sahiller dolduruluyor. Memleketim Rize'de birçok park ve havalimanı doldurulan deniz üzerine yapılmış durumda. Aynı şekilde Ordu ve Trabzon havalimanları da doldurma zemini üzerine inşa edilmiş vaziyette. Karadeniz'in yeni sahil yolu da zaten genellikle doldurulma bir yol. Eski yolları bilenler o yolların ne kadar çetin ve zorlu yollar olduğunu çok iyi hatırlayacaktır. Dolayısıyla tüm bunların uzun vadede yeniden maliyet çıkarabilecek unsurlar olduğunu da unutmamak gerekiyor. Pekala. Öyleyse Anadolu'da durumlar nasıl? Biraz da bunlar üzerine konuşalım. Bu bölgeleri coğrafi olarak yorumlamak gerekirse İç ve Doğu Anadolu'nun Marmara'dan çok daha farklı bir topografyası bulunuyor. Anadolu'nun büyük bir kısmı dağlık ve engebeli arazi yapısına bürünmüş durumda. Dolayısıyla batıya göre çok daha zorlu iklim koşullarına ve sınırlı tarım arazilerine sahip. Haliyle bu da bu bölgelere ulaşımı zorlaştırıyor. Öte yandan yüksek irtifalar bu coğrafyayı uzun ve soğuk kışların yanı sıra kurak sıcak yazları da maruz bırakıyor. Dolayısıyla bu bölgelerde daha sert iklim koşulları yaşanıyor. Haliyle bu ve buna benzer nedenler iç bölgelerin neden daha seyrek nüfusa sahip olduğunu bizlere ispatlıyor. Türkiye'nin merkezi ve doğu bölgelerinde hakim olan kurak ve yarı kurak koşullar bu bölgelerdeki insanların temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılıkla uğraşmasını zorlaştırıyor. Bu durum bölgenin çekiciliğini azaltmış olduğu gibi başka yerlere göç verme eğilimini arttıran en önemli faktör olmuştur. Yine de başkentimizin İç Anadolu'da bulunması ve tarihi mirasa sahip olan şehirlerimizin olması, İç Anadolu'nun gelişmesini ve buradaki nüfusun artmasını sağladı. Güney bölgelere doğru ilerlediğimde buradaki nüfusun Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır gibi büyük şehirlerde yoğunlaştığını görebilirsiniz. Bölge, Türkiye'nin diğer bölgelerine kıyasla sanayileşme açısından geri kalmış ve tarım açısından yetersiz durumda. Ne yazık ki iş imkanlarının azlığı bölgedeki nüfusun başka şehirlere göç etmesine neden oluyor. Sonuç olarak büyük şehirler, ekonomik faaliyetlerin ve hizmet sektörlerinin yoğunlaştığı merkezler olarak nüfusun büyük bir kısmını kendisine çekiyor. Böylece milyonlarca nüfusa sahip, düzensiz ve plansız büyük şehirler ortaya çıkıyor. Sadece İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da 30 milyondan fazla insanımız yaşıyor. Buna karşılık kırsal bölgelerdeki nüfus her geçen gün azalma eğilimi gösteriyor. Bu durumun olası bir Marmara depremi dikkate alınarak bir an önce kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyorum. Ülke ekonomisinin yarısı bu bölgede gerçekleşir, nüfusunun %30'u burada yaşar ve sanayi şehirleri burada yoğunlaşırken olası bir Marmara depreminin etkileri oldukça yıkıcı olacaktır. Umarım sanayileşme daha az deprem riski olan şehirlerimize doğru büyüme gerçekleştirir ve diğer şehirlere gereken yatırımlar yapılarak göçlerin önüne geçilebilir. Velhasıl benim söyleyeceklerim bu kadar. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve 100.000 yolunda abone olmayı unutmayın. Bu küçük katkılarınız aslında videonun daha fazla insana ulaşmasına vesile oluyor. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.